Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tatlı çocuklarımız için güzel bir şapka yapıyoruz. İster sevgililer günü için verin, ister doğum günü için verin, ister sıradan bir günü kutlamak için verin. Güzel, tatlı bir şapka örüyoruz. Kulaklı şapka örüyoruz. Bu sene çok trend. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Keyifli seyirler dilerim. Önce Can dedik, kendimize güzel bir yelek ördük. Şimdi Canan diyoruz, yavrulara güzel sıcacık bir sevgililer günü hediyesi örüyoruz. Güzel bir ipimiz var, yünlü, sıcacık ve kulaklar üşümesin diye de kulaklı şapka başladım. 2 kat mohair ipim var, şöyle çok güzel sıcacık yumuşacık bir iplik. Bundan kendime bluz da örmüştüm, çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? 4,5 numara şişimi alıyorum. Misinalı şişiyle öreceğim. Misinalı şişi olmayanlar da yanından dikiş atarak da örebilirler. Ben bu iki kulak kısmını yaptıktan sonra nasıl devam edeceğini iki şişli örenler için de anlatacağım. Şimdi burada 9 tane ilmek atarak başlıyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şurada hemen bir küçücük düğüm yapalım. Orada bir bollaşmamız olmasın. Şimdi haroşa yaparak ilk sıramı örüyorum. Kulak bölümünün başlangıcında bir miktar haroşamız var. Daha sonra ortada bir burgu bölümü yapacağız. Orayı da hemen anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Çok basit bir şekilde anlatacağım. Herkes anlayacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu ilk sırayı biraz zorlananlar varsa iki şişinizle ilmekleri atıp daha sonra tekini çıkarıp örebilirsiniz. Ben artık alıştığım için böyle örmek kolay geliyor. Şimdi ikinci sıramızda başlıyoruz. Yine devam ediyoruz aynı şekilde örmeye. Haroşada örerken ipimiz öndeyken şişle arkadan girip yanın düzgün olmasını sağlamak için ilk ilmeğimizi örmeden alıyorduk ve ipimi öne atıyordum ki yanımız çok güzel gözüksün. İkinci sırada da haroşamı örüyorum. Yine 9 tane ilmeğimi örüyorum. Haroşa derken de her iki tarafını düz örmekten bahsediyorum. Şimdi şurada bizim şu ipimiz şapkamızın yüz kısmı olacak. Ya da bir tane iple orayı iyice belirginleştirebilirsiniz. Şapkamızın düz bölümünde, dışta kalacak olan bölümünde artışlar yapacağız. İçte kalacak olan bölümünde ise sadece dümdüz öreceğiz. Şimdi burada arttırmalara başlıyoruz. Şişimi ilk ilmeğime geçirdim. Bir adet ilmek alarak ördüm. Sonra çaprazından girdim. Aynı ilmeğin ve ilmeğimi artık çıkarttım. Şu an 2 tane ilmeğim var ve devam ediyorum haroşa ile örmeye. Sonuncu ilmeğimde yine aynı işlemi yapacağım. Önce normal girip bir örüyorum. Sonra çaprazından aynı ilmeğin yine girdim ve yine ördüm. 9 ilmeğimiz 11 ilmeğe çıktı bu sırada. Şimdi burada devam ediyorum. Arka sıradayım ve dümdüz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Şimdi yine artış yaptığımız ön yüze geldik. Şurada da yine artışımızı yapıyoruz. Başlarda ve sonlarda yüzde yapıyoruz. Terste artış yapmıyoruz. Tekrar hatırlattıktan sonra nasıl artış yapacağımızı da şöyle iyice kameraya yaklaştırarak tekrar gösteriyorum. İlk ilmeğime girdim. Bir ilmek yaptım. Tekrar ilk ilmeğimin çaprazından giriyorum. Yine bir ilmek örüyorum. İlmeğimiz 2 adet ilmeğe dönüştü. Devam ediyorum. Aradaki ilmekleri haroşa örmeye, yani dümdüz örüyorum. Hem arkadan hem düz bölümden. Böylece haroşamız oluşuyor. Şöyle bir görüntümüz var haroşada. Devam ediyorum. Sonuncu ilmekte de yine artışımı yapıyorum. Hem düzden hem çaprazdan girdim, artışımı yaptım. 11 ilmeğimiz 13'e çıktı. Burada biz artışlarımızı hep düzlerde yapa yapa artışlarımız 26 ilmek olana kadar devam edecek. O noktada buluşalım. 26 ilmeğe ulaştım. Ve bu noktadan itibaren artışımız yok. Toplamda 7 diş, yani 17 sıra haroşa öreceğiz. Diş de neydi? Her iki taraftan örüyorduk. 2 sırada bir oluşan şu görüntüye diş diyorduk. 14 sıra dümdüz ördükten sonra tekrar buluşacağız ve orada örgümüzü yanlardan ayırıp ortada da bir saç örgüsü, 2 tane saç örgüsünden burgulu bir bölüm yapacağız. Küçücük, minicik bir detay yapacağız şapkamıza. O noktada buluşalım. Detayları anlatıyor olacağım. Burada istediğimiz uzunluğa geldik şapkamızda ve 2, 4, 6, 7 tane ilmekten sonra bir işaret aldım. Daha sonra 12 tane 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmekten sonra tekrar işaretimi buraya geçiriyorum. İlmek araçlarınız varsa onlarla da yapabilirsiniz. Ben biraz bu iplerin yumuşak olması hoşuma gidiyor ve tekrar 7 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi şu yanlarda kalan 7'şer ilmeği haroşa şeklinde öreceğiz. Ortadaki bölümü ise düzlerde düz, terslerde ters örerek tam 10 sıra öreceğiz ve orada burgu işlemi yapacağız. 10 sıra sonra buluşalım ve ne demek istediğimi yavaş yavaş ben size anlatayım. Şimdi ördük 10 sıramızı. Hemen şurada birazcık ipimi açayım. Şimdi burgu yapma sırasına geldik. Baştan yine 7 ilmeğimi şurada ters yaptım. Şurayı ne yapıyorduk? Şuradan giriyordum. İlmeğimizin arkasından giriyordum. İpimi öne atıp örmeden alıyordum. Diğerlerini normal düz örüyordum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şuradaki ayracımı diğer şişime geçirdim. Şurada da hemen benim pembiş iğnemden yardım alarak burgu yapacağız. 12 tane ilmeğim var burada. Şöyle görüyorsunuz. Şurada birazcık şöyle yaptığımda daha net anlaşılacak. Şuradan itibaren 10 sıra ördük. Şimdi burgu yapacağız. 12 ilmeğimi 4'e bölüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi iğneme aldım. 2 tane burgumuz olacak burada.
3 ilmeğimi şurada örerek devam ediyorum. Düz örüyorum. 1 2 3. Şurada da hemen iğnemden ilmeklerimi tekrar sol elimdeki şişime aktarıyorum. 1 2 3 ilmeğimiz vardı. Şimdi benim ipim çok tüylü ve biraz zor bir ip olduğu için, o yüzden 3 tane ilmek için de bu kadar uğraşılır mı demeyin. Bazen 2 ilmek için, 1 ilmek için bile uğraşılabiliyor. Normalde eğer daha düz bir ip olsaydı iğneye bile gerek kalmadan bu noktayı halledebilirdik. Şurada ilk burgumuzu yaptık. Görünebiliyor mu? Şimdi burada tekrar iğnemizden yardım alacağız. 1 2 ve 3. Şimdi burada ortadaki soldan sağa geldi. Buradaki de sağdan sola doğru gidecek. O yüzden iğnemizi ilk yaptığımızda arkaya almıştık. Şimdi öne alıyoruz ki burgumuz tam ortadan iki tarafı açılan bir burgu görünümünde olsun diye. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. İğnemdeki 3 ilmeğimi tekrar şişime aktarıyorum. Dikkatlice aktarıyorum çünkü ipim katlara ayrılı veriyor. Devam ediyorum. Bu 3 ilmeği de düz örerek burgumu bitiriyorum. Hemen burada ayrıcım olan ipimi de aldım. Diğer 7 ilmeğimi haroşa şeklinde, düz örgü şeklinde devam ediyorum. Ve tekrar 10 sıra boyunca 7 tane haroşa, arada 12 tane düz ya da ters, tekrar 7 tane haroşa, burada da 12 tane düz şeklinde 10 sıra öreceğiz ve daha sonra da şapkamızın diğer detaylarıyla buluşacağız. Şimdi şapkamızın bir kulağı istediğim kadar oldu. Beraberce ölçelim. 17 santim uzunluğunda bir şapka kulağı yapmış olduk. Enini de ölçelim. Bu da size bir fikir versin. 26 ilmek 2 kat ince mohair ile örüyorum. 4,5 numara şiş ile örüyorum. Elimizde 15 santim. 15 santim genişliğinde, 17 santim uzunluğunda bir kulak yaptık. Geldik, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir tarafa doğru çoklu arttırma ile kulağımızın bir bölümüne, şapkamızın üst bölümünü yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4. Nasıl yapıyorduk? Hemen onu da tekrar edelim. Birkaç yerde kullandık ama ilk kez bu video ile bu konuyla karşılaşan birisi için de bir anlatım olsun. Şurada iki ilmeğimizin aradan giriyorum. İlmeğimin içinden değil, iki ilmeğimden bağımsız boşluktan giriyorum. İpimi şişime attım. İlmek olarak çıkarttım. Tekrar şişime dizdim ilmeğimi. Tekrar aradan giriyorum. Tekrar ilmek atıyorum. Tekrar şişime diziyorum. Tekrar aynı arttırma yöntemini
yaparak sonsuza kadar arttırma yapabilirsiniz. Burada bir sınır yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz burayı. 30 ilmek yaptıktan sonra hemen şöyle sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9'uncuyu yapıyorum. 30 ilmek yaptıktan sonra bir sıra örüp şuraya kadar geleceğim ve bunun aynısından bir tane daha öreceğiz. Burayı yapmakta şişiniz ile zorlanıyorsanız tığınızdan da yardım alabilirsiniz. Eliniz alıştıktan sonra hiç fark etmiyor. Artık o anki ruh haliniz ne istiyorsa onunla gayet kolay yapabiliyorsunuz. Sadece şurada ilmeği atıp şişinize geçirdikten sonra ilk olarak şurayı boşluk bırakırsanız ve bolluğunuz birazcık normal ilmekten fazla olursa daha kolay yaparsınız. Şöyle ilmeğinizi şişinize atıp çıkarırken oradaki bolluğu ayarlarsınız. O zaman da çok güzel bir şekilde olur. Ama sımsıkı yaparsanız birazcık buradan girip yeni ilmeği çıkartmak zor olacaktır. Bol olması çok daha güzel. Şimdi buraya kadar 30 tane ilmek yapıp geriye doğru dümdüz ördüm. Çünkü zaten şurada da göreceğiniz gibi buranın da düz örülmesi gereken bölümündeydim. Şimdi bunun aynısından bir tane daha örüyoruz. Ama ben örmüyorum. Siz örüyorsunuz. Neden? Çünkü aynen yemek programlarındaki gibi. Şimdi bunu fırına veriyoruz dedikten sonra biz zaten bunu sabahtan pişirmiştik deyip tepsiyi alttan çıkarıyorlar ya. Onun gibi ben de ne yaptım? Bunu zaten ben sabahtan örmüştüm deyip şimdi buradan devam ediyorum. İki kulağımızı da aynı şekilde ördükten sonra artışlarımızı da yaptıktan sonra şu şişime şurayı da örerek geçireceğim arkadaşlar. Şurada ben ipimi kopardım, görüyorsunuz. Burayı henüz düğümlemedim çünkü birleştirdikten sonra orada minik bir düzenleme yaptıktan sonra en son orayı yapacağım. O noktaya kadar da ilmeğim kaçmasın, orada bir problem olmasın diye de 10 santim 12 santim kadar da bir pay bıraktım. Burada böyle devam ediyorum. Artık şapkanın geri kalanını düz örüyorum. Ne burgu yapacağım ne haroşa yapacağım. Çünkü olabildiğince sade olması istendi. Şu küçücük burgu da pek fark edilmedi. İyi ki fark edilmedi. Orayı da sökmem istenecekti. Orayı da öyle kurtardık bakalım şimdilik. Saç örgüsü, burgu, o bu şu bize örnek yapma dümdüz olsun. Peki dedim. Madem sevgililer günü sizin dediğiniz olsun canlarım dedim. Devam ediyoruz efendim. Şimdi benim iki parçamda şişimde ben bunu yuvarlak şekilde öreceğim misinayla ama tek şişle örmek isteyenler için anlatıyorum. Şu noktadan sonra artık gel git gel git gel git şeklinde düzü düzden tersi tersten örerek devam ediyorsunuz. Daha sonra da şöyle birleştirip kenarını dikeceğiz veya tığlayacağız. Yani iki şiş ile yapanlar için burayı söylüyorum. Ama benim gibi misinalı şiş ile yapanlar şurada güzel bir düzeltme yaptıktan sonra bu düzeltme önemli. Şöyle güzelce bir düzeltiyoruz. Daha sonra şurayı da düzeltmemiz lazım. Tamamen düzelttikten sonra
ilmeklerimi birleştireceğim. Şöyle, onu da nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Hemen onu da beraberce yapalım. Şuradaki ilmeği alıyordum. Şuradaki ilmeği de bunun üstünden aktararak karşıdaki şişime alıyordum. Şu ilmeğimi de çekerek düzeltiyorum. Burada bir bolluk olmasın. Ve devam ediyorum düz bir şekilde örmeye. Şu arkadaki ipimi de çekiyorum ki bir düzelsin ilmeğim. Böyle halka şeklinde 15 santim kadar öreceğim. Daha sonra çocukların başına ölçü ölçe gideceğim. Tüm detayları da size veriyor olacağım. O noktada buluşalım. Şimdi beraberce ölçelim. Şurada işaret yaptım, bir tane görüyorsunuz. Başlangıçtan itibaren 20 santim dümdüz örmeye devam ettim. Ve burada ne yapıyoruz? Kime örülüyorsa bu başına ölçüyoruz ve daha sonra ben istediğim noktaya geldim. Yavaş yavaş eksiltmeye başlayacağız. Az önce ölçümlerimi yaptım. Ölçümlerinizi yaptınız. Kesmeye başlamamızda şöyle olacak. Hemen gösteriyorum. İki tane alarak eksiltmeye başlayacağız. 2 tane aldım. 2 tane aldım. 2 tane aldım. Devam ediyorum. Bütün sırayı böyle 2 aldıktan sonra birkaç sıra öreceğiz. Ve ben tekrar bir ölçüm yapacağım. Ölçüm yaptıktan sonra tekrar beraberce kaç santim olduğunu size göstereceğim. Ve sonra devam edeceğiz. O noktada buluşalım. 20 santimden sonra ikişer alarak ilmeklerimizi yarıya indirmiştik ve bir ip bağlayarak yerimizi belirtmiştik. Buraya kadar 4,5 numara şişili örmüştüm. Bu noktadan sonra 3,5 numara şiş taktım ve bir müddet ördüm. Şimdi yine eksiltme yapacağımız yere geldik. Hemen beraberce ölçelim. 3,5 santim. Sonra yine 2 keserek eksiltme yapıyoruz ve artık bu bizim son eksiltmemiz. Şöyle yaklaştırıyorum. Buradaki şişim de koyu renkli. Dilerim görebiliyorsunuzdur. Şöyle birazcık yaklaştırayım. İkişer keserek ilmeklerimizi yine yarıya indireceğiz. Bir miktar daha örüp oradaki santimi de vereceğim size. Yine bitireceğiz şapkamızı. İkişer kesiyorum. Bütün sırayı eksilttikten sonra biraz daha öreceğiz ve daha sonra iğne iplik yardımıyla bu tepeyi büzeceğiz. O noktada buluşalım. Ben yaklaşık 1 santim daha ördüm ve bir kez daha denendi ve artık kesme noktasına geldim. Yine şişimi değiştirdim ama bu sefer numara aynı, 3,5 örüyorum hala ama büyük bir misina olan şiş taktım. Çünkü diğer şişimde hem kaydırma sorunu yaşadım. Bunlar biraz daha kullanışlı. Hem de şurasının büyük olması size de bir püf noktası olsun. Daha yararlı oluyor, daha kolay oluyor. Aynen eldivende olduğu gibi değiştire küçültüyoruz. Şöyle ne kadar minik bir bölümü ördüğümüzü de şuradan göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, çok minicik bir bölüm. İkinci kez kesme yapıp ikişer kestikten sonra düz örmüştük. Bu kadarcık bir ilmeğim kaldı. Şimdi ipimi kestim. Şişimden yavaş iğnemle dizerek büzdürüp bu tepeyi kapatacağım. Hemen şurada iğnemi çıkarmış bulunuyorum. Hemen taktım ve başlıyoruz. Yavaş buradaki ilmeklerimizi
iğneme geçirmeye. Şurada iyice büzdürüyorum ve ortadan iğnemi içeriye geçirip tersinden birkaç yerinden geçirdikten sonra da düğüm atacağım. Şuradan burada istediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Pompon takabilirsiniz. Kürk pomponlardan takabilirsiniz. İpinizden kendiniz pompon yapıp takabilirsiniz. Bu yetişkin bir erkek evlada yapıldığı için, o da istemediği için onun istediği tarzda yaptım. Sadece kulaklar bölümüne bir minicik burgu yaptım. Onu da henüz fark etmedi. Yoksa ben her yerine yapacaktım ama istemiyorum deyince artık ne yapalım, o giyecek. Onun zevkine göre olması gerekiyor. Birazcık da büyük yaptım. Bunu da söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz gençler saçımız bozulur diye şapka takmaktan pek hoşlanmıyorlar. Gerçi ben de pek hoşlanmıyorum. Çünkü benim de saçlarım bozuluyor. Bunu gençler deyip indirgemesem iyi olur. Şöyle işaretlerimi de çıkarıyorum artık hepsini. Böylece şapkamızın genel bölümleri bitti. Şimdi tığlama bölümüne geçiyoruz ve onu da nasıl yaptığımızı hemen anlatıyorum. Tığlamaya başlamadan önce şurada bizim kulağımız bittikten sonra kestiğimiz bir 10-12 santimlik bölümümüz vardı. Hemen onu burada güzelce toparlayalım. Burada kalmasın. Çünkü henüz burada düğüm yapmadığım için her an başımızı ağrıtabilir. Şöyle güzelce buradan bir sıkıştırıyorum burayı. Şimdi bir kere de şuradan geçireyim ki burada kocaman bir bölüm olmasın. Tekrar geri götürerek burayı bir sağlamlaştırıyorum. Şöyle bir küçücük işlem yaptım. Şimdi bunun üstü de güzelce kapanacak, kamufle olacak. Tığlayarak şapkamızın kenarlarını toparlayacağız. Yine aynı noktadan başlayacağım ama birazcık nereden başlıyorum? Burası arka bölüm olduğu için arka ortasına yakın bir yerlerden başlıyorum. İpimi bağlıyorum. Aynı yerden şuradan bağlarsam ipimi, bir de bu olacak. İkisi birlikte çok kalın bir bölüm olacağı için çok göze batan bir görüntü olacak. Gerçi bu koyu renk ama yine de o riske girmemize gerek yok. Şimdi elimde 3,5 numara tığ var. Şapkamızı 4,5 numara ve 3,5 numara ile ördük. Tığım da 3,5 numara. Ve başlıyorum bir zincirle. Hemen yana geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yana geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bütün şapkamın etrafını bildiğimiz klasik sık iğne ile tamamlıyorum ki şuradaki şu kıvrık görüntümüz, bakın hemen 2-3 tane sık iğnede bile belli oldu. Görüyorsunuz, toparlansın diye bu işlemi yapacağım. İstiyorsanız böyle de bırakabilirsiniz. Böyle de gördüm. Onlar da hoş duruyor gençlerde veya genç hissedenlerde. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ve ben devam ediyorum. Bütün şapkanın etrafını tığlıyorum ve geliyorum. Başladığımız noktaya geri döndük. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Bir tane de zincir attım. Ve şöyle birazcık pay bırakarak kesiyorum. İncecik tığımla orayı iyice içinde saklayacağım.
Şöyle kameramı da azıcık yukarıya alırsam, şurayı da birazcık boşaltayım. Şapkamızı bitirmiş bulunuyoruz. İplerini henüz saklamadım. Onu da birazdan halledeceğim. Şöyle bir şapkamız oldu. Kulakları, yanakları toparlayacak bir şapka. Birazcık daha baş ölçüsünden geniş yaptım. Saçlar bozulmasın diye. Ve arkada görüyorsunuz, başladığımız noktada bitirdik. Tepesine pompon yapabilirsiniz. Püskül yapabilirsiniz. Şu kulak uçlarına, tam şu uçlardan aşağıya doğru uzun uzun ipler yapıp örerek bitirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde bu noktada artık herkes kendi zevkine göre uyarlayabilecek. Tabi biliyorsunuz, kız şapkaları daha süslü püslü olabiliyor ama erkekler pek öyle istemiyorlar. Yani bunu bile zor kabul ettirdim. Düşünün artık. Bu şapka için biraz büyük bir şapka bu arkadaşlar. Çünkü yetişkin bir erkek çocuk için yapıldı. Çocuk da denmez, genç adam için yapıldı diyelim. 55 gram ip kullandım. İpim şöyle bir ipti. Bunu da hemen gösteriyorum. Şu ışığımı da yakarsam daha güzel olacak. İpim incecik bir moher ipti. Bunu 2 kat yaparak ördüm. Ve 55 gram ip kullandım. Şöyle yaparak ördüm. 55 gram ip kullandım ama şunu unutmayın. Herkesin ip kalınlığına göre değişecektir. 4,5 numara ile başlayıp tepede 3,5 ile bitirdim. Ve 3,5 numara tığımı kullandım. Bir adet yün iğnesi ile tepeyi ilmeklerimin içinden geçerek büzdürüp diktim. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.